İyi Haberler TV'den hepinize merhaba. Bugün size bamya dendiğinde bile yüzü asılan, salyalandığı için bamya yemeğini hiç ama hiç sevmeyenleri bile faydalarıyla kendisine hayran bırakacak olan bamya tohumu kürünün nasıl yapıldığını göstereceğiz. Eğer sizin de son zamanlarda karşınıza sık sık bu tohum çıkıyorsa ve bamya tohumu ne işe yarar ki diye düşünüyorsanız, o zaman buyurun videomuza geçelim ama önce hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, videoyu sonuna kadar izleyip beğeni ve yorum atmanızı ve daha çok kişiye ulaşmamız için videoyu sosyal medya hesabınızdan paylaşmanızı rica ediyoruz. Bamya tohumu tahmin edeceğiniz gibi bamya bitkisinin içindeki o minik tohumlar. Ancak burada önemli olan bamyanın çeşidi, tohumların kalitesi ve doğru şartlarda kurutulması. Bu nedenle tohumları güvenilir yerden almaya özen gösterilmeli. Bu uyarıyı da yaptıktan sonra geçiyoruz bamya tohumunun faydalarına. B ve C vitaminleriyle potasyum, demir, kalsiyum ve çinko gibi mineraller bakımından zengin olan bamyanın tohumları da tüm bu faydalı maddeleri içinde barındırıyor. Bamya tohumunun faydaları arasında en çok bilineni enfeksiyon ve iltihaplanmalara karşı koruyucu özelliğe sahip olmasıdır. Bakteri, virüs, mantar gibi her türlü enfeksiyon hastalığına karşı korur, grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma olasılığını da düşürür. Astım ve bronşit gibi rahatsızlıkların iyileşmesinde de etkilidir. Güçlü antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren bamya tohumu başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türüne karşı da koruyucu etki oluşturuyor. Aynı zamanda mevcut tümörlerin büyüme ve yayılmasını yavaşlatır ve engeller. Özellikle kas ve kemik sağlığı için tavsiye edilen bamya tohumu, diz ağrıları, kireçlenme, menisküs gibi rahatsızlıklarda da çok faydalıdır. Bamya tohumunun 3 ay düzenli kullanımında eklem ağrılarının hissedilir şekilde azaldığı, hatta yok olduğu ileri sürülmektedir. Kolesterol üzerinde de olumlu etkileri olduğu bilinen bamya tohumu, kötü kolesterolün düşmesini sağlıyor. Kalp ve damar hastalıklarında da yardımcı olduğu bilinir. Karaciğerin sağlığını koruyan bamya tohumu, kan şekerini de düzenleyerek diyabete yakalanma riskini azaltıp diyabet hastalığı olanları da destekliyor. Bol lifli bir yapıda olduğu için bamya tohumu uzun süre tok tutma özelliği taşıyor. Bu da zayıflamak isteyenler için önemli bir özellik olsa gerek. Özellikle kabızlık şikayeti çekenler için de bamya bulunmaz bir nimettir. Bamya tohumu hafızayı ve konsantrasyonu güçlendirici bir etki oluşturuyor. Beynin ve sinir sisteminin sağlıkla çalışmasına destek olduğundan sinir, stres ve buna bağlı uykusuzluk gibi problemlere de çözüm oluyor. Demans problemi yaşayanlar için de kaçırılmaz bir fırsattır. Bamya tohumunun faydalarını duyunca onu hemen denemek istemiş olabilirsiniz. Peki ama bamya tohumu nasıl kullanılır? İşte şimdi bunu öğrenme zamanı. Bamya tohumu tane haliyle yutulabileceği gibi farklı besinlerle karıştırılarak da tüketilebilir. Tohumların daha rahat yenilebilmesi açısından öğütülmesi uygundur. Evde öğütmek zor geliyorsa aktardan öğütülmüş halde de alabilirsiniz. Toz halindeki bamya tohumuna yoğurt ekleyerek de sağlıklı ve lezzetli bir karışım elde edebilirsiniz. En çok kullanılan yöntemse akşamdan 1 su bardağı oda sıcaklığındaki suyun içine 9 ila 11 adet bamya tohumu atıp sabaha kadar bu şekilde bekletip sabah uyanınca da bu suyun içilmesidir. Suyunu içtikten sonra içindeki yumuşayan bamya tohumlarını da yutabilirsiniz. Bamya tohumlarını tane halinde yutmak zor olacağından kuru kayısı sevenlerdenseniz bizden size bir öneri, kayısının arasına koyup tüketmek daha kolay olacaktır. Bir diğer tarif ise çay şeklinde tüketmektir. Öğütülen 9-10 tane bamya tohumu sıcak suda demlenerek çay şeklinde tüketilebilir. Bamya tohumunu kahve gibi tüketirseniz bronşiti olan muhteşem etkisini de kısa sürede hissedeceksiniz. Bunun için tohum aynen kahve çekirdeği gibi kavrulur ve ardından çekilir.
Daha sonra şekersiz olarak kahve yapar gibi tohum içilir ve üzerine bir süre herhangi bir şey tüketilmez. Bamya tohumu bronşit için kullanılan en etkili bitkisel ilaçtır. Göğüs sertliği çeken ve sürekli boğazında gıcık olanlar için bamya tohumunun çekirdekleri ezilerek suyla karıştırılır ve bu karışım günde 2 kez birkaç hafta düzenli olarak kullanılmalıdır. Son olarak bamya tohumu kürü olarak bilinen tarifi de vermeden geçmeyelim. Büyüklüğüne göre 9 ya da 11 adet bamya tohumunu öğüterek toz haline getirin. 1 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Bu karışımdan her gün sabahları aç karnına kahvaltıdan yarım saat önce 1 çay kaşığı tüketin. Karışım bittikçe yeniden yapın. Bir hafta düzenli olarak kullandıktan sonra en az bir hafta ara verin ve 2-3 ay boyunca bu şekilde kullanmaya devam edin. Bu kür astım ve bronşit rahatsızlığı olanları rahatlatacak, öksürüğü de hızla iyileştirecektir. Peki bunca faydası olan bamya tohumunun bir zararı var mı diye sorarsanız, bamya tohumunun bilinen ciddi bir zararı bulunmuyor. Ancak kronik bir rahatsızlığı ve alerjik bünyesi olanların, ilaç kullananların, hamile ve emziren kadınların kullanmadan önce mutlaka doktora danışmaları gerekiyor. Ayrıca bamya tohumunu yutarken boğazınıza kaçma riskine dikkat etmeli, abartıya kaçmadan belirtilen ölçülerde kullanmalısınız diyor ve çağrımızı yineliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, beğeni, yorum ve paylaşımlarınızı bekliyoruz. Esen kalın, İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın.